Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Hamurunda sadece un, tuz ve kaynar sıcak su var. İncecik hamuruyla çıtır çıtır ıspanaklı el açması börek tarifi hazırlıyorum. Oklava yok, merdane yok. Sündürerek açabilirsiniz. Evet, tarifimi ilk olarak iç harcımı hazırlayarak hemen başlıyorum. Tavaya sıvı yağ aldım. Üzerine 2 adet kuru soğan ekliyorum ve kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, haşlanmış buzlu bir şekilde ıspanağım var, ekliyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Evet, kavrulduktan sonra üzerine tuz, kırmızı pul biber ekliyorum. Karıştırıyorum. Altını kapatıyorum. Soğuduktan sonra yarım demet dereotu ekliyorum. Evet, iç harcımız hazır. Hamurumuz için 1,5 su bardağı kaynar sıcak su, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 4 su bardağı unu eleyerek ekleyelim. Evet, unu azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Hamuru toparladıktan sonra yaklaşık 10 dakika boyunca tezgah üzerinde yoğurmaya devam edelim. Çok iyi bir şekilde yoğurduktan sonra 20 dakika dinlendirelim. 75 gram tereyağı 1 su bardağından biraz ayırarak sıvı yağ ekleyelim. Dinlendirdiğimiz hamuru tekrardan yuvarlayarak uzaltalım. On 12 eşit bezeye keselim. Pürüzsüz bir beze hazırlayarak hamurlarımızı yuvarlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamurları bezeledikten sonra üzerini kapatalım ve 20 dakika daha dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz bezeyi çok hafif bir şekilde unlayarak videodaki ebata gelene kadar açalım. Evet, gördüğünüz gibi hepsini açtım. Tepsiyi yağlıyorum. Bezeleri yağlayarak videodaki gibi ard arda dizelim. Evet, bezelerin üzerini kapatalım. 30 dakika dinlenmeye bırakalım.
Evet, dinlendirdiğimiz bezenin bir tanesini tezgaha alalım. Biraz da yağ gezdirerek, sündürerek hamuru videodaki gibi açalım. Evet, videodaki gibi vura vura sündürerek açmaya devam edelim ince olana kadar. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim. Evet, biraz yağ gezdirebilirsiniz ara ara. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Videodaki gibi kare katlayalım. Ortasına bolca iç harç koyarak zarf şeklinde kapatalım ve tepsiye alalım. Evet, diğerini de açtıktan sonra kare şeklinde katlıyorum. İç harcı koyarak zarf şeklinde kapatalım. Orta kısmını iyicene bastıralım. Evet, hamuru açmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sündüre sündüre açalım. Dilediğiniz iç harçla bu böreği hazırlayabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, peynirli de. Evet, tüm bezelerim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Dilerseniz bu böreği sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Talaş böreği gibi şıtır şıtır olur. Son böreğimi de hazırladıktan sonra tepsiye alıyorum. Kenara ayırdığımız yağı üzerine sürelim. ...160 dereceli alt üst fırının alt rafına alarak böreğimiz şıtır şıtır kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Evet, fırından çıkartıyorum ve servis tabağına alıyorum. Ispanaklı eli açmış böreğimiz hazır. Evet, gördüğünüz gibi mayasız bir şekilde hazırladık. Şıtır şıtır oldu, mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.